Aynı insanlarla aynı şekilde etkileşim içindeyseniz ve her ikiniz de aynı acıların kurbanları olduğunuz için birbirinize bağlıysanız, o halde aynı duyguları, aynı enerjiyi paylaşıyorsunuz. Katılıyor musunuz? Tıpkı zaman ve mekanın ötesindeki bir alanda birbirine bağlanan iki atom gibi. Siz de enerjisel olarak herkese bağlısınız. Ve her şeye, bilgisayarınıza, yatağınıza, arabanıza, çalıştığınız, uyuduğunuz yerlere, sahip olduğunuz her şeye, evet sizin bunlarla bağlantılı enerjisel bir imzanız var. Gerçekliğinizdeki her şeyi tekrarlamaya devam ediyorsunuz ve deneyimin son ürünü de duygudur. Benimle misiniz? Bu durumda bütün enerjinizi şimdiki gerçekliğinize dağıtıyorsunuz, değil mi? Ve her şeye bağlısınız. Çünkü duygusal deneyimlerden dolayı etkileşim içindesiniz, değil mi? Yani siz bilinen gerçekliğinizdeki her şeyle zaman ve mekanın ötesindeki bilgi alanında tıpkı bilgi paylaşan o iki atom gibi bağlısınız. O halde siz oturup meditasyon yaptığınızda ve duygusal bedeninizi alt ettiğinizde, yani duygusal benliğinizi, bedeninizi geçmişin zincirlerinden kurtarmış ve tam şu ana bırakmış oluyorsunuz. Onu yeni bir zihne teslim ediyorsunuz. Ve bunu yaparken de kendi benliğinizi de alt ediyorsunuz ve hayatınızdaki aynı gerçekliği tasdik edip duran insanlarla, yerlerle, koşullarla aranızdaki bağları koparıyorsunuz. Dağıttığınız enerjiyi geri çağırıyorsunuz ve yeni bir kader çizmek için uygun bir enerjiniz oluyor. Peki bu dediğimi kaç kişi anladı? O zaman şimdi de bunun antitezini konuşalım. Duygusal benliğinizi hala alt edemediniz diyelim. Bir duyguya bağımlılığınız sürüyor ve hayatınızdaki herkesi bu duygusal bağımlılığı onaylatmak için kullanıyor ve ancak bu şekilde bir şey hissedebiliyorsunuz. Sizin bağımlılık tanımınız nedir? Asla durduramadığınız bir şey mi? Siz şimdi öfkeli, üzgün olsanız ve ben de sinirli olduğunu biliyorum ama dinle. Senden şu an durmanı istiyorum. Sadece dur, sakin ol. Dur. Siz bana ne derdiniz? Siz bana neden bu halde olduğumu anlatabilirim dersiniz. Değil mi? Sebebiniz haklı da olsa bunu durduramıyorsanız bağımlısı olmuşsunuz demektir. Hemfikir misiniz? Hadi başınızı sallayın, evet mi? Mesela çikolataya bağımlılığınız var diyelim. Bunu bir örnekle anlatalım. Bunu şu an uyduruyorum. Hadi ama arkadaşlar. Burada insanlar ter döküyor. Diyelim çikolataya bağımlısınız, tamam mı? Ben de önünüze çikolatalı bir pasta getirip koysam, sizce de böyle mi olur? Önünüzde bu güzel çikolatalı pastayı görür görmez kafanızın içindeki o ince ses ne der? Aa hadi bir lokma alıver. Bunu herkes yiyor. Rejime de yarın başla. Yarın daha uygun bir gün. Buna benzer şeyler işte. Güzel bir his değildir. Ve beden bir zihin gibi sizi rahatsız eder. Çünkü bağımlılık denen şey ancak bedeniniz zihne dönüşmüşse olur. Peki siz çikolataya, şekere ya da başka bir şeye bağımlılığınızı bırakırsanız, sadece örnek veriyorum, ve önünüze o pastayı getirsem, yesem mi yemesem mi diye düşünmez misiniz? Deliye dönmezsiniz değil mi? Ama şayet ona bağımlılığınız varsa, tüm çağrışımlarla onu gördüğünüz an, bedeniniz fiziksel olarak kimyasal bilinçaltından ister istemez otomatik olarak anında eski duruma döner. Dinliyor musunuz? Pavlov gönüllü bir köpek alıyor ve onu masaya bağlıyor. Tamam mı? Ona çok leziz yemekler verirken de bir zil çalıyor. Zili çalıyor, tamam mı? Bu işlemi yeteri kadar tekrarladıktan sonra zili çalınca köpek ne yapıyor? İster istemez otomatik olarak bilinçaltından o zil sesini duyar duymaz duyularını kullanan beden fiziksel olarak bir varoluş durumuna geçiyor. Siz de bir duyguya bağımlıysanız ve duygusal benliğinizle başa çıkamadıysanız, hayatınıza geri döndüğünüzde sizin bu bağımlı olduğunuz duyguyu tasdik etmenize yarayacak birilerini görünce, onlarla karşılaştığınız an bilinçli zihniniz müdahale etmeden bedeniniz ister istemez otomatik olarak fiziksel ve kimyasal olarak eski benliğe dönüş yapar. Değişmek işte bu yüzden çok zordur. Kaç kişi anladı? Bu duygulara olan bağımlılığınızı bırakıp
Onlardan vazgeçerseniz bundan böyle şimdiki gerçekliğinize bağlı kalmazsınız. Hayatınızdaki herkesle, her şeyle bağınızı koparırsanız kapıyı ardına kadar açarsınız ve o parçacıklar da olasılıklar dalgalarına geri döner ve o anda hayatınızın düzeni bozulur. Çünkü artık maddeyi yönetme, yeni bir geleceği gözlemleme ve onların yeni bilgi kalıplarına girmesine yol açma vakti. Bunu kaç kişi anladı? Yani o duyguya olan bağımlılığınızı bırakıp hayatınıza devam ederseniz en büyük düşmanınızla yüzleşebilirsiniz. En büyük hasmınızla. Ama siz eski benliğinize geri dönmeyeceksiniz. Çünkü siz kendinizi çoktan alt etmeyi başardınız. Artık bu duygulara aynı şekilde refleks göstermiyorsunuz. Çünkü bu duygu artık sizi fizyolojik olarak bilinçsiz bir şekilde yakalayıp aynı eski benliğe geri döndürmüyor. Defalarca yaptığım gözlemlere dayanarak ileri grubumuzdaki öğrencilerin şu an düşmanlarını sevdiklerini söyleyebilirim. Neden peki? Çünkü onlar da kendilerini görüyorlar, eski hallerini. Onları iyi anlıyorlar ama kendileri artık gelecekte. Artık hiç üstlerine bile alınmıyorlar çünkü enerji bağını kopardılar. İşte buna da özgürlük deniyor.